Feminist olmak dişil enerjiyi düşürür mü? Eril ve dişil enerji konusunda gerçekten kandırılıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Son zamanlarda inanılmaz çok kullanılan eril ve dişil enerji kavramlarını birlikte konuşalım ve gerçekten doğru ne bunu aktaralım istiyorum size. Öncelikle eril ve dişil enerji kavramları tarihte ilk ne zaman kullanılmış bundan bahsedeyim. Carl Gustav Jung kendisi Freud'un öğrencisidir. Aynı zamanda analitik psikolojinin kurucusudur. Rüyaları analiz etmek için bilinçli zihne eril enerji, bilinçaltı zihne de dişil enerji diye tanımlama yapmıştır. Yani ilk bu terimleri literatüre o sokmuştur. Eee, Diğer videolarda çokça duymuşsunuzdur. İşte bilinçli zihin yani eril enerji için hareketlidir, eylemseldir, süreç odaklıdır, sonuç odaklıdır, çözüm üretir, eyleme geçer vesaire diye anlatılıyor. Bilinçaltı zihin de sezgisel, duygusal, durağan ve yaratıcı enerji şeklinde aktarılıyor size. Aynı tanımlamaları, psikoloji literatürüne sokarken Jung da kullanmıştır. Bunu aldık bir kenara koyduk. Peki spiritüellikte ya da mistisizmde eril enerji ve dişil enerji hiç geçmiyor mu? Öncelikle şöyle, Çin felsefesine ait Yin Yang sembolünü çok görüyorsunuz. Size bunu anlatırken diyorlar ki işte hepimizin içinde hem eril hem dişil enerji var ve bu dengede olmalı. Bu sembol de bunu ifade ediyor. Peki aslında doğrusu nedir? Bu sembol Taoizm'e aittir. Taoizm bir inançtır aslında. Varoluş inancını aktarır. Bizim semavi dinlerimiz gibi aslında Çin'e ait bir din, inanış biçimi bu. Onun o inancın felsefesini anlatırken de bu sembolü kullanmışlardır. Sembolde de boşluğun içindeki maddeyi, maddenin içindeki boşluğu aktarır. Aynı şu an kuantum fiziğinin bize söylediği gibi. Bunu da aldık, kenara koyduk. Yani Taoizm'de asla ve asla eril enerji ve dişil enerji kavramları geçmiyor. Peki bunun Hinduizm var. Hinduizm'de de Shiva ve Shakti olarak geçer. Ama o da direkt eril enerji ve dişil enerji değil de evrensel enerjinin eril ve dişil yönlerini aktardığını söyler. Ve Shiva'ya işte bilinçaltı zihin gibi sezgiseldir, bilgedir vesairedir, yaratıcıdır diye tanımlamalarını yapmış. Burada da direkt eril enerji ve dişil enerji diye iki ayrı enerji biçimi olduğunu asla ve asla söylemez. Bunu da aldık, kenara koyduk. Bunun dışında asıl benim üzerine konuşmak istediğim şey şu: feminist olmak ya da güçlü kadın olmak dişil enerjinizi düşürür mü? Çünkü bize son zamanlarda videolarda özellikle sanki işte eril enerjimiz arttı, Mahmut abiye bağladık, güçlü kadın olacağız diye Mahmut abi gibi dolaşıyoruz ortalıkta vesaire gibi çok fazla yanlış anlaşılma var. Eril ve dişil enerji gerçekten var mı sorusunu cevaplamadan önce çok kısa iki bilgi daha aktarmak istiyorum size. Bu bilgileri bilmemiz gerçekten doğru değerlendirme yapabilmemiz için önemli. Özcülük diye bir kavram var. Aristoteles'in ilk kullandığı. Özcülük der ki bir konseptin, nesnenin veya canlının özünden kaynaklı belirli nitelikleri ve doğası vardır. Aslında doğacılık da denir. Hani şu an videolarda çok sık duyuyorsunuz ya, kadın doğası gereği naiftir, kadın durağandır, kadın alıcı konumdadır. Bu özcülük oluyor aslında. Yani doğamıza uygun niteliklerimiz olduğu varsayılıyor ya da böyle bir dayatma yapılıyor diyebiliriz. Özcülük uzun zamandır reddedilen bir kavramdır. Yani bir kadının kadınlık özünün onun belirli karakter davranışlarına veya özelliklere sahip olması gerektirmediği, her kadının birey olarak eşsiz olduğu, kendi getirdiği deneyimleri, psikolojisi veya hayat tarzıyla farklı özellikler edinebileceğini anlatır. Kadınların tek bir kalıba sığdırılmasını ya da erkeklerin aslında cinsiyet rollerinin tek bir kalıba sığdırılmaması gerektiğini anlatır. Peki feminizm nedir? Çok kısa bunu da anlatalım. Feminizm de der ki kadınlar diğer insanlar gibi yani erkekler gibi insan olarak algılanmalıdır. Toplumda hukuk önünde eşit hak ve özgürlüklere sahip olmalıdır der. Ve feminizm özcülüğü şiddetle reddeder. Çünkü bir cinsiyet rolü üzerinden insanlara iş, durum veya ekonomik olarak bir pay biçmeyi engeller aslında feminizm. Feminizm neydi? Bir kadın hareketiydi. Femine kökeninden geliyor. İzmle birleştirdiğinde kadın hareketi, izm hareket demek. Tıpkı liberalizm gibi ya da Taoizm gibi aslında eylemsellik içeren bir harekettir. Bu bilgileri aldık şimdi. Hepsini birleştirdiğimizde ben ne düşünüyorum ya da gerçekten doğru ne? Modern fizik der ki evrendeki her şey enerjiden oluşur. Cinsiyetimiz, ırkımız, türümüz fark etmeksizin hepimiz aslında aynı enerjinin uzantısıyız, farklı formlarıyız. Ama bu farklılık özde değil, niteliksel farklılıklardır. O yüzden eril ve dişil enerji aynı enerjinin farklı formlarıdır aslında. İçimizde ayrı iki enerji yok. Aynı zamanda işte Yin Yang sembolünde diyorlar ki eril ve dişili dengelememiz gerekiyor. Denge yasası zıtlıklar arasında uyumu sağlar. Ama eril ve dişil enerji birbirinin zıttı değil. Aynı enerjinin farklı formları olduğu için onlar arasında denge sağlamamız gibi bir şey yok. Kaynak enerji eril ve dişil olarak ikiye ayrılmaz. Biz sadece
o enerjinin özelliklerini anlamlandırabilmek için nasıl ki Allah'ı anlatırken işte kudretli, merhametli, şefkatli diye anlatıyoruz. Aslında insansı özellikleri ona atfediyoruz. Çünkü zihnimiz bunu anlamak ya da benzetmek istiyor. Aynı şey eril ve dişil enerji kavramları da bir enerjinin özelliklerini anlatırken böyle anlatma gereği duydukları için anlatılıyor. Yani özümüzde iki ayrı enerji türü yok. Şimdi gelelim asıl benim konuşmak istediğim konuya. Feminizm dişil enerjiyi düşürür mü? Şöyle 19. yüzyılda feminizm başlamadan önce kadınlar onların tabiriyle videolarda çok işte kadının merhametli, şefkatli olması, durağan olması, talep etmeyen olması, alıcı konumda olması vesaire gibi şeyler konuşuluyor. 19. yüzyılda önce zaten feminizm başlamadan önce kadın evdeydi, anneydi, şefkatliydi, merhametliydi. Ama tüm bunlar olurken sanıyor musunuz ki erkekler eve çiçekler yağdırıyordu, kadınlara prenses gibi davranıyordu, el üstünde tutuyordu? Hayır, zaten belirli zorluklara, haksızlıklara ya da eşitsizliklere maruz kaldıkları için kadınlar bir feminist hareket başlattılar. Yani neymiş? Özellikle çok duyuyorum yani bunu videolarda o kadar çok duyuyorum ki kadının dişil enerjisi düşük olduğu için erkek ona istediği gibi değer vermiyormuş ya da işte erkeğin de eril enerjisi düşüyormuş. İlişkilerin dengesi bu yüzden bozuluyormuş. Yine ama yine birileri size ilişkileriniz kötü gittiğinde mutsuzluğun nedeni sizin dişil enerjinizin düşük olmasından kaynaklı. Sen tam ya da doğru kadın olsaydın aslında ilişkin harika giderdi diye bir şeyler söylüyor ve eskiden kurtulmaya yani feminizmin şu ana kadar kurtulmaya çalıştığı toplumsal cinsiyet rollerini sana tekrar dayatıyor. Ama burada şöyle bir şey var. Özü sözü birlik ilkesi diye evrensel ilkelerden bir şey vardır. İçeride ne hissediyorsan dışarıya onu yansıtırsın. İçeride ne varsa dışarıda onu görürsün. Sen şimdi iş yerinde toplantıdasın, bir fikrini söyledin. Aynı fikrin benzerini erkek arkadaşın yani iş arkadaşın farklı bir formda tekrar söyledi. Ama insanlar sanki o yeni bir şey söylemiş gibi onu dikkate aldılar ve sen burada dikkate alınmadığını hissettin. Şimdi sadece ben dişil enerjimi yükselteceğim, dişil enerji öfkelenmezmiş, sesi çıkmazmış dediler diye onların anlaşılmayı bekler diye bir şey de söylüyorlar. Anlaşılmayı bekleyerek bu duruma karşı çıkmadığında ya da sesini çıkarmadığında aslında sen içindeki benliğine saygısızlık ediyorsun ve burada içindekini dışarıya yansıtmadığın için de özü sözü birlik ilkesine uyum sağlamıyorsun. Doğal olarak ne oluyor? Güya sözde dişil enerjini yükseltirken aslında sen içindeki benliğini parçalıyorsun. Çünkü özün senin yaratıcı. Tıpkı diğerleri gibi onlardan farklı değilsin. Erkek ya da kadın olması fark etmiyor. Yani bu beni çok şaşırtıyor. O kadar çok söylüyorlar ki işte kadının doğası gereği naiftir. Aslında hani doğamıza uygun davranmadığımız için ilişkilerimizde sorun çıkıyor ya da kadınlar zorlanıyor. Şimdi dedim ya hani 19. yüzyıldan önce kimse o kadınlara prenses gibi davranmıyordu. Yani kadın onların tabiriyle cinsiyet rollerine sıkı sıkıya bağlı olduğu dönemlerde de her şey yolunda gitmiyordu. Sadece şurada şunu söylemek istiyorum size. Devreler yasası diye bir şey var. Yani mevsimler birbirlerini itmez ya da rüzgar bulutla yarışmaz. Yaz başlar, kış başlar, biter. Aynı bizim çocukluğumuz, gençliğimiz ve yetişkinliğimiz olduğu gibi. Sen çocukken bir anda büyümek isteyebilirsin. İstediğin kadar ağla, tabiri caizse göğsünü yır. Ama zamanı gelmeden büyümezsin. Devreler yasası bunu söyler yani. Her şey olması gerektiği zaman olması gerektiği için oluyor. Şimdi şu anda onların çok itiraz ettiği işte güya güçlü kadın olmak ve Mahmut abiye bağlamakla ilgili kısım bu feminizm hareketi olması gerektiği için başladı. Şu anda sen ne hissediyorsan bunu senin yetiştirilme tarzında işte içindeki ruhunda, özünde, toplumsal normların da belirliyor ve sen bugün olması gerektiği halindesin. Her şey olması gerektiği için oluyor. O yüzden sen şu anda içinde öfkeli hissederken, işte daha güçlü hissederken sadece ben dişil enerjimi arttıracağım ya da dişil enerji naif olmalıymış. Ben o yüzden naif olmalıyım diye düşünerek özünü değiştirmeden dışarıdan ki özünün de bence değişmeye ihtiyacı yok. Dışarıdan hareketlerini daha değiştirirsen bu sadece aynı saçma ilişki taktiklerinin uygulamanın farklı formu olur. Şimdi ben nasıl ki şu anda atıyorum 35 yaşındayım ben gençleşmek istiyorum dediğimde dışarıdan müdahale edersem sadece dış görünüşümü değiştirebilirim. Bu benim olma halimi değiştirmez. Çünkü ben 35 yıllık bir yaşanmışlığa sahibim. Ne yaptığım, ne söylediğim, nasıl davrandığım hiç fark etmez. Olma halim, özüm değişmeyecektir. Burada özellikle dişil enerjini arttır, dişil enerjini arttırma yöntemleri vesaire gibi şeyler söylediklerinde burada şundan bahsetmiyorum. Sen lavanta yağı sürmek istiyorsan sür, sen saçını uzatmak istiyorsan uzat. Sen bekleme konumunda kalmak istiyorsan, alıcı konumunda kalmak istiyorsan al. Bunlara hiçbir itirazım yok. Bunlar senin oluş halinde varsa ve içinde öyle hissediyorsan istediğin gibi davranmakta özgürsün. Bundan bahsetmiyorum. Sadece şundan bahsediyorum. Sana diyorlar ki işte dişil enerjini arttırma yöntemleri neden? Çünkü senin dişiliğin az. Sen az kadınsın. O yüzden önce bunu arttırman lazım ya da dengeye sokman lazım.
Orada yalnız şöyle de bir hata yapıyorlar. Şimdi dişil enerjini arttırma yöntemi diyor. Seni bir eyleme, çabaya çağırıyor aslında. Ama bir yandan da diyor ki dişil enerji çabalamaz, durağandır. Ama sen bana işte bir yöntem sundun ve bunu yap diyorsun. Benim bunu yapmam bir eylem içeriyor. O zaman ben yine bir eril enerjiyi aktif ediyorum. Onların tabiriyle söylüyorum. Benim için enerjinin böyle bir niteliği de yok. Beni yine o loop'a alıyorsun aslında. Yani kendi içinde bir paradoksa düşürüyorsun. Bu arttırma kavramları vesaire işte eksikliği vurgular. Yani senin içinde bir şey eksik. Sen önce bunu arttırmalısın. Sen daha kadın olmalısın. Sen daha dişli olmalısın. Bence burada biz kadın kelimesinin altını doldurduk. Kadın artık güçlü bir imaj. Evet, toplumsal cinsiyet rolleri kadınla çok bağdaştığı için hadi o zaman tamam, kadın kelimesini çıkaralım. Dişil kelimesini koyalım. Yine dişil kelimesiyle dişil enerjini nasıl arttırırsın ya da şunu yaparsan daha dişil enerjin yüksek olur diyerek aslında feminizmin yıllardır reddetmeye çalıştığı toplumsal cinsiyet rolleri bir şekilde yeniden bize farklı bir ambalajda, daha süslü bir ambalajda yeniden satılıyor ve bunu mantıklı bir argümanlara ya da benzetmelere, ilahi bir şeye de dayandırdıkları için insanlar tarafından daha hızlı kabul görüyor. Şunu unutmayın, hiçbir öğreti, hiçbir din, hiçbir mistik inanç size olma halinizi değiştirmenizi söylemez. Yani içeriden olma halin zamanı geldiğinde kendiliğinden değişiyordur. Nasıl ki 15 yaşınla 30 yaşın aynı değil. Değişiyordur, o ayrı bir şey. Ama sen sürekli dışarıdan onu düzelt, bunu yap, sen eksiksin, sen fazlasın. Kimsenin size eksik olduğunuzu söylemesine izin vermeyin. Yani erkekler ağlamaz gibi bir kalıptan daha yeni çıkmaya çalışıyorken biz eriller için de erkekler için de böyle. Şimdi harekete geçmediği için eril enerjisi düşük işte ya da talep etmediği için, talep eden olmadığı için, eyleme geçen olmadığı için eril enerjisi düşük diye tanımlama yapılıyor. Yani şu an günümüz şartlarında, ekonomisinde insanların hayatları farklı. Her hayat özneldir kendi içinde. Hepimizin süreci kendi içinde özeldir. O yüzden standart kalıplara uymamız gerekmiyor. En özünde feminist olmak dişil enerjini düşürmez. Aksine sen kadınlığını, haklarına sahip çıktığın için içsel değer verme halini arttırırsın. Aynı şey eril enerji için de geçerli. Sen zaten olduğun haline saygı duyduğun ve olduğun haline mutlu olmaya başladığında eril enerji ya da dişil enerji demeyeceğim ama genel olarak enerjin ve frekansın yükselecektir. Bunun dışında eril özelliklerin ya da dişil özelliklerin, hani o enerjinin özellikleri ya da kullanma halinden bahsedecek olursak, aslında bunlar artan ya da azalan şeyler değildir. Evrende enerji kaybolmaz, sadece dönüşü. Sen şu anda olman gerektiği haliyle bugünkü gününde, durumunda, şartlarında ne yaşaman gerekiyorsa onu yaşıyorsundur ve hangi özelliğini kullanman gerekiyorsa onu kullanıyorsundur. Yani sen sokakta taciz edilirken naif olmayı bekleyemezsin. Ona tabii ki tepki vereceksin. Ya da sen haksızlığa uğruyorken onu, birilerinin seni anlamasını ve hakkını geri vermesini bekleyemezsin. Çünkü tarihin hiçbir zamanında böyle olmadı. Tarihsel ya da toplumsal süreçleri ya da günümüz şartlarını görmezden gelemezsiniz spiritüel öğretileri değerlendirirken. Yani ben şu anda prenses gibi yürüyeceğim. O yüzden herkes bana prenses gibi davranacak diye bir beklentiye girerseniz hayal kırıklığına uğrarsınız. Olması gereken senin kendine ve kendi özüne saygı duyman. Alma verme dengesi de öyle. Sen kadınım diye sadece alıcı konumda kalacağım diyemezsin. Günümüzde ekonomik şartları şu an mesela buna uygun değilse eğer, normal bir erkek arkadaşın da olabilir, aile bireyinin de olabilir. Destek olman gerekiyorsa olacaksın. Bu, sen alıcı konumdasındır. Çevrendeki herkes de veriyordur sana. O zaman bu hatalı demiyorum. Bunlarda bir eşitlik sağlanması gerekiyor da demiyorum. Sadece herkes özneldir. Sen kendi aile yapına, arkadaş çevrene, maddi durumuna göre kendi şartlarını oluşturursun ve onun içindeki en kusursuz işe girersin. Ha, ben çarkı yıkmak istiyorum, değiştirmek istiyorum diyorsan orada da yapman gereken şey şu: olduğun haline saygı duyacaksın ve seveceksin. Önemli olan her bireyin kendi içerisinde benzersiz dengesini bulmaktır. Bu dengeyi bulmak için de illa bir şey yapmak istiyorsanız, işte bilinçli zihninize, bilinçaltı zihninize dengede tutmak istiyorsanız nefes alışverişinize odaklanabilirsiniz. Anda kalma pratikleri yapabilirsiniz. Çünkü andayken zihin ne geçmişe ne geleceğe gider. O zaman işte bilinçaltı zihninizle daha fazla e, temasta olursunuz. Jung'un dediği gibi bilinçaltı zihninizle bilinçli zihninizi dengede tutmak ne demek? Bütün kontrolü bilinçaltına vermemek ya da bütün kontrolü bilinçli zihne vermemek aslında. O yüzden bunu da anda kalma pratikleriyle kendi içinizde yapabilirsiniz. Sizi seviyorum. Bu konularla ilgilenen ve özellikle eril dişil enerjileriyle ilgili çalışma yapan, olumlu sonuç olan arkadaşlar var mı? Yorumlara yazabilir mi? Ben çünkü çevremde çok fazla duyuyorum. Özellikle kendi arkadaşlarımdan da var. İşte dişil enerji kampına da gidiyorlar. Dişil enerjilerini arttırmak için günlük bazı uygulamalar da yapıyorlar. Ben kesinlikle bir uygulamayı şiddetle reddetmiyorum. Çünkü sen onun işe yarayacağına inanıyorsan o işe yarar. Ben sadece bunları
izlerken ya da dinlerken eril enerji ve dişil enerji kavramları ile ilgili videoları izlerken özellikle dişil enerjiyi arttırmakla ilgili çok fazla video olduğu için hani arttırmak bir şeyin eksikliğini bilinçaltına kodlamak demek aslında. Çünkü sen eksik olduğunu düşünüyorsun ki arttırmaya çalışıyorsun ama eksik olduğunu da sana düşündürüyorlar. Sadece bunu bilinçaltınıza yerleştirmemenizi istediğim için özellikle bu videoyu çekiyorum. Ama yine de farklı bir görüşünüz varsa benimle paylaşırsanız zaten hemen herkes biliyor ki yorumlara mutlaka cevap veriyorum. Cevaplamaya çalışırım. Fikir alışverişinde bulunursak sevinirim. Abone olduğunuz ve beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.